zone, feet on down your switch.
Arkadaşlar ben alüminyum bir levhadan yaptım. Biraz zor oldu şuraları açarken. Şuralara anahtarları koyacağım. Şuralara led. Ondan önce bunu karbon folyo ile kaplayacağım. Biraz karbon folyo aldım şöyle. Siz böyle levha bulamazsınız benim ilk yaptığım gibi şöyle bir plastik şeyden. Bu benim ilk yaptığım kontrol paneli. Bunu böyle bir şeyde yapabilirsiniz. Delikleri aşması kolay olur. Şimdi toplamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar size şimdi anlatıyorum. Aküden gelen kablo sigortaya girdi. Sigortadan çıktı. Anahtarımıza girdi. Anahtarın diğer ucundan çıktı. Bu sefer ledin ayağına girdi. Artı olan ayağına. Ayrıca yine anahtardan ayak altı led aydınlatma diye düşünelim bunu. Zaten diğer yapacaklarının hepsinin çalışma prensibi aynı arkadaşlar. Geldi. Bu çıkışından buna vermemizin sebebi bunu yakınca devre şöyle şu an açık. Kapalı olunca hem buna artı gidiyor hem de led'e artı gidiyor. Eksiler ise hepsi ortak arkadaşlar. Bu arabanın gövdesi olarak düşünelim. Eksileri hepsine ortak veriyoruz. Eksiler fark etmez. Önemli olan bizim için artı. En basit şekilde anlatmam gerekirse böyle arkadaşlar. Artı geldi. Sigortanın üstünden geçti. Sigorta kaçak olunca atması için anahtardan açma kapama yapmamız için artısını ayırıyor. Bütün her şey sönüyor. Birleşti mi artı geliyor. Hepsini yaktırıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Arkadaşlar size anlattığım gibi aynısını yaptım. Bakın artıların çıkışlarından bir de ledler de var. Ama ledlerin diğer kabloları boşta. Bunu bağlayacağımız yere bağlayacağız anahtarın diğer kablosunu. Şimdi bunlar 1.2 voltla çalışıyor. Bunlar 12 voltta yanmaması için biraz da az yansın diye göz alması diye 10'ar direnç bağladım. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi ışığı yanıyor. Şunu da yanıyor. Şunun da.
Şu da akü voltajını gösteriyor. Şimdi bende 12 volt trafo olduğu için 11.9 gösteriyor. Arabaya bağlayınca arabadaki şeyi gösterecek değeri. Şu da telefon şarj. Böyle arkadaşlar. Bir arabaya bağlantısı kaldı. Onu da arabaya geçince anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Size bağlantıya geçmeden önce şurayı anlatayım. Bu benim teybin. Teyip eski seri olduğu için akü bitirmesin diye ben anahtar kodum arasına. Şimdi arkadaşlar size ben şu çakmaklıktaki olayı anlatacağım. Bu çakmaklığın soketi. Mor. Bunda hep artı elektriği vardır arkadaşlar. Bundan alabiliriz. Bir de arkadaşlar şu siyah. Bu siyahlarda hep eksidir. Sarıya ise parkları açınca artı gelir. Elektrik gelir yani. Ben şimdi ayak altı aydınlatma ledini ayarladım şöyle. Kendim yapacağım. Şu da ledlerin artı ve eksisi arkadaşlar. Sadece artı eksi olarak şöyle 3 tane bağladım evde burada uğraşmayayım diye. Ben anahtarla açıp kapatacağım için bunu mora bağlayacağım. Eksisini de siyahtan alacağım. Videonun başında anlattığım gibi aküden gelen artıyı düşünün. Aynı buradan da oradan üstünden geçireceğim anahtarın. Anahtarla açıp kapatacağım. Ama siz böyle bir panel yapmayacağım ben. Direkt ayak altı aydınlatma yapacağım diyorsanız parkları yakınca anahtarsız direkt sarıdan aldınız mı yanar. Yani ne yakmak istiyorsanız parklara. Bu da küçük bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi ben elektriği ilk olarak mordan alacağım. Sonra videonun başında gösterdiğim gibi bağlayacağım arkadaşlar. Eksileri de birleştirmiştim zaten. Eksileri de direkt siyaha bağlayacağım. Şu anahtarı da söküp direkt panelin üstündeki anahtara bağlayacağım. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bağlantıya geçelim. Arkadaşlar bağlantı yaparken pek çekemedim. Çünkü gerekli ekipman yok. Bir de çok uzun sürüyor bağlantısı. Şimdi size ben anlatayım. Şuradan demin anlattığım gibi mordan ve siyahtan bir eksi bir artı aldım. Eksileri şunların hepsini birleştirmiştim eksilerini. Bunu direkt eksilere verdim. Bunların şu teyip arkadaşlar. Bu teybin hattı ayrıydı. Şu da ayak altı aydınlatma. Şöyle açayım. Şu an açık. Şöyle görebilirsiniz. Videonun başında anlattığım gibi şu en sondaki de şurada o boşta arkadaşlar, o yedekte duruyor. Onu başka bir proje var, onun için koyduk oraya. Şu akü göstergesi. Akü göstergesi direkt artı ve eksi ayrı geliyor arkadaşlar, net ölçüm yapmam için aküden. Bu da telefon şarj. Şöyle. Bu da çakmaklık. Çakmaklığın daha soketini takmadım. Onu da takayım. Şöyle arkadaşlar, onun da ışığı yanıyor. Böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gece görünüm böyle arkadaşlar. Size böyle veda etmek istedim. Projemiz bitti. Eksisiyle artısıyla güzel bir proje yaptık bu hafta. Umarım beğenmişsinizdir. Daha bunun gibi bir sürü proje var arkadaşlar kafamda. Ben de siz gibi zaten kanalda görmüşsünüzdür. İlk yaptığım kontrol paneli biraz kötüydü. Bağlantılar olsun ve diğer başka tarafları olsun. Sonra ikinci bir şahine yaptım. Onu arkadaşın olduğu için fazla özenmedim. Sonra bunu düzgünce yapmak istedim. Siz de yapmak istiyordunuz hep. Bana bağlantılar hakkında sorular soruyordunuz. Bunları düzelttik. Güzel oldu arkadaşlar. Beğendiğinize eminim. Siz de böyle projelerin devamı için abone olabilirsiniz. Videoyu beğenin. Zaten kanalımız pek öne çıkmıyor önerilerde. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Yorumları tek tek okuyorum zaten. Cevaplıyorum hepsini. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Güle güle.